Son haberlere göre Balkanlar üzerinde hızla çoğalan dev çekirgeler yayılıp Türkiye'nin Marmara bölgesinde de görüldü. Ben de bunu bir senaryo haline getirip dünyaya yayılması halinde neler olacağını kurgulayarak videosunu oluşturdum. İyi seyirler. İlk olarak hiç kimse Türkiye ve Balkanlarda görülen bu çekirgelerin dünyanın kaderini değiştirecek bir durum olduğunu anlamamıştı. İstilanın ana merkezi olan Balkanlar bölgesinde bulunan çekirgeler hızla ürüyorlar ve milyarlarca sayıya ulaşıyorlardı. Uzmanlar bunun nedenini araştırırken dikkat çekici bir gerçek ortaya çıktı. Yaşanan aşırı yağışlar, ardından gelen uzun kuraklıklar ve rekor sıcaklıklar çekirgelerin üreme hızını tarihte görülmemiş bir seviyeye çıkarmıştı. Bir dişi çekirge yaklaşık 100 yumurta bırakıyordu. Bu yumurtalar sadece birkaç hafta içinde bir öncekinden kat kat daha büyük oluyorlardı. Uydu görüntülerinde Balkanları kaplayan siyah bulutlara benzeyen dev kütlelerin bir kısmı hareket edip Afrika'ya uçtular. Etiyopya ülkesine de yerleşip istilaya başladılar. Fakat asıl yerleştikleri yer Balkanlardı ve neredeyse Almanya büyüklüğünde hareket eden canlı bir kütle bulunuyordu. Bir gün içinde tüketebildikleri bitki miktarı ise yaklaşık 45 milyon insanın günlük gıda ihtiyacına eşitti. Bu yüzden dünya alarma geçti. Birleşmiş Milletler acil toplantı düzenledi. Derken rüzgar yön değiştirdi. Hint Okyanusu üzerinde oluşan güçlü hava akımları dev sürünün bir kısmını daha bu taraflara sürükledi. Yeni hedef Hindistan'dı. Bu büyük çekirge sürüleri sadece birkaç gün içinde Hindistan'ın kıyılarındaki tarım alanlarının büyük kısmını yok ettiler. Buğday tarlaları sanki hiç ekilmemiş gibi görünmeye başladı. Hindistan dünyanın en büyük buğday üreticilerinden biridir. Fakat çekirge istilası sonucu bu buğdayların büyük bölümünü kaybetti. Ardından çekirge sürüsü iki kola ayrıldı. Bir kol Umman'a, diğer kol ise Suudi Arabistan'a ilerledi. Suudi Arabistan tarihin en büyük ilaçlama operasyonunu başlattı. Yüzlerce uçak ve binlerce kara aracı seferber edildi. Ancak sürü o kadar büyüktü ki ilaçlanan bölgesinin arkasından gelen yeni çekirgeler boşluğu saniyeler içinde dolduruyordu. Bu sırada ikinci sürü Afrika'dan ayrıldı. Bu kez hedef Mısır'dı. Nil Nehri boyunca uzanan tarım arazileri birkaç gün içinde ağır zarar gördü. Mısır'ın da buğday üretimi dramatik şekilde düştü. Kahire yönetimi tahıl ihracatını tamamen durdurmak zorunda kaldı. Bu karar domino etkisi oluşturdu. Orta Doğu'daki birçok ülke panik halinde yeni tahıl siparişleri vermeye başladı. Talep çok olduğu için küresel buğday fiyatları sadece bir haftada %60 yükseldi. Türkiye, Suriye ve Irak çok sayıda tahıl alıp iyi koşullarda saklamaya başladı. Bu sayede buğday stoklayan ülkeler arasına girdiler. Dünya gıda sektörü hızla değer kazanırken havayolu ve turizm sektöründe büyük kayıplar yaşandı. Fakat asıl tehlike henüz başlamamıştı. Meteoroloji haberleri Hint Okyanusu üzerinde olağanüstü güçlü rüzgarların devam edeceğini açıkladı. Bu rüzgarlar çekirge sürülerini binlerce kilometre uzağa taşıyabilecek güçteydi. Hindistan hükümeti olağanüstü hal ilan etti. Pakistan sınırına askeri birlikler gönderildi. Amaç savaşmak değildi, tarım alanlarını korumaktı. Sınır boyunca kilometrelerce uzunlukta ilaçlama hatları kuruldu. Ancak uydu görüntülerinde görülen yeni sürü şimdiye kadar kaydedilen tüm sürülerden daha büyüktü. Yaklaşık 1 trilyon çekirge aynı anda hareket ediyordu. Bilim insanları bunun mümkün olmaması gerektiğini söylüyordu. Gökyüzü kararmaya başladı. Güneş ışığı bazı bölgelere saatlerce ulaşamadı. Çiftçiler telefonlarıyla kaydettikleri görüntüleri internete yüklediler. Videolarda milyonlarca çekirgenin birkaç dakika içinde yeşil ağaçları tamamen çıplak hale getirdiği görülüyordu. Dünya artık bunun bölgesel bir kriz olmadığını anlamıştı. Çünkü rüzgar modelleri yeni hedefleri gösteriyordu. İran, Pakistan ve ardından Türkiye'nin batısı ile Kafkasya hattı. Yeni potansiyel tehlike bölgeleri buralar ilan edildi. Uzmanlar şu uyarıyı yaptı. Bu sürü Anadolu'ya ulaşırsa yalnızca tarım değil, tüm bölgenin gıda güvenliği tehlikeye girebilir, dedi. Dünya, tarihin en büyük biyolojik felaketinin yalnızca başlangıcını izlemişti. Derken büyük bir çekirge sürüsü İran'ın güneybatısına ulaştı. Hozistan Ovası'ndaki buğday ve arpa tarlaları saatler içerisinde yok oldu. Ekipler binlerce ilaçlama aracı gönderse de sonuç değişmedi. Çekirgeler o kadar yoğundu ki araçların ön camları tamamen kapanıyor, bazı helikopterler uçuşlarını iptal etmek zorunda kalıyordu. İran
ardından sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan etti. Ancak asıl dikkat çeken gelişme Türkiye'de yaşandı. Meteoroloji açıklama yaparak sürünün Balkanlardan Marmara'ya doğru ilerlediğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından doğuda yaşayan ve Türkiye'nin her yerindeki çiftçiler henüz tarım ürünleri tam olgunlaşmamış olmasına rağmen ne bulabiliyorsa toplayıp kaldırmaya başladı. Aynı saatlerde Azerbaycan'da alarma geçti. Ülke genelinde yüzlerce insansız hava aracı havalandırıldı. Tarım alanlarının üzerine biyolojik ilaçlar püskürtülüyor, askeri birlikler kritik bölgelerde bekliyordu. Fakat doğa hiçbir planı umursamıyordu. Bir gece aniden yön değiştiren rüzgarlar sürünün büyük bölümünü Türkiye'nin doğusuna taşıdı. Sabah güneş doğduğunda Van Gölü'nün çevresini sardılar ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde görünüyorlardı. Bu sayede doğudaki bütün ağaçları ve tarım alanlarını yiyip anında kuruttular. Ayçiçeği tarlaları tamamen kayboldu. Sebze bahçeleri birkaç dakika içerisinde yok oldu. Köylüler traktörlerle gürültü çıkartarak sürüyü uzaklaştırmaya çalıştı. Bazıları ateş yaktı, bazıları davullar çaldı. Fakat milyarlarca çekirge için bunların hiçbir önemi yoktu. Türkiye, tarihinde ilk kez ülke genelinde ulusal tarım acil durumu ilan etti. Ordunun nakliye helikopterleri ilaçlama ekiplerini doğuya taşımaya başladı. Yangın söndürme uçakları bile kimyasal püskürtme için yeniden düzenlendi. Ancak çekirge sürüsü durmuyordu. Asya'daki durum ise çok daha büyüktü. Bu sırada Pakistan ve Hindistan arasında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yıllardır sınır anlaşmazlıkları yaşayan iki ülke ilk kez ortak kriz merkezi kurdu. Her iki tarafta binlerce kilometrelik sınır boyunca koordineli ilaçlama operasyonları gerçekleştirdi. Çünkü artık düşman birbirleri değil, gökyüzünü kaplayan canlı çekirgelerdi. Çin de tehlikeyi fark etmişti. Ülkenin batısındaki tarım bölgelerine milyonlarca ördek sevk edildi. Çinli bilim insanları ördeklerin çekirge tüketim kapasitesinden yararlanmayı planlıyordu. Bu arada dünya genelinde market raflarında un, pirinç ve makarna hızla tükenirken insanlar uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Dünyada toplam çekirge sayısı artık 5 trilyonu geçmişti. Birleşmiş Milletler tarihte ilk kez küresel biyolojik kriz seviyesi 1 ilan etti. Artık ülkeler tek başına hareket etmiyordu. Herkes çekirgelere karşı bir olmuştu. Bütün dünya Yeşil Kalkan isimli çok büyük bir operasyon düzenledi. İlk hedef çekirgeleri tamamen yok etmek değildi. Amaç üreme döngüsünü kırmak ve gıda üretiminin tamamen çökmesini önlemekti. Dünya radarları rüzgar yönlerini saniye saniye analiz ediyor ve çekirgelerin birkaç gün sonraki konumunu tahmin ediyordu. Tahminler sayesinde ülkeler çekirgeler ulaşmadan önce ürünlerini erken hasat etmeye başladı. Daha önce yalnızca bilimsel araştırmalar için saklanan milyonlarca tohum dünyanın dört bir yanına dağıtıldı. Tarım teknolojilerine yapılan yatırımlar ise katlanarak arttı. Bu arada Çin'in ördek stratejisi işe yaradı. Milyonlarca ördek bölgedeki çekirgelerin sayısını büyük miktarda azaltmıştı. Bu ördek stratejisini bütün dünya uygulamaya başladı ve her yere ördekler salındı. Doğa yavaş yavaş dengeye dönmeye başladı. Yoğun istilanın ardından çekirge nüfusu, besin yetersizliği ve doğal avcıların artması nedeniyle hızla azaldı. İstila tamamen sona erdiğinde dünya haritası eskisi gibi görünmüyordu. Bu olay yaklaşık 18 ay sürmüş, küresel tarım üretiminde büyük düşüşlere neden olmuş ve tarihin en büyük uluslararası işbirliğini doğurmuştu. Senaryomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki ilginç senaryoda görüşmek üzere.